Kahve gibisi yok. Yüz binlerce yıl boyunca su insanlığın bildiği tek içecekti. Ancak bu durum 10 bin yıl önce değişti ve beraberinde tarihi de değiştirdi. Çeşitli türde içecekler toplumlar arasında yayıldı ve sadece tatlar için değil, sağladıkları sosyal ortam, statü, ritüeller ve faydalar için de tüketildiler. Bu içeceklerden en önemli 6'sı medeniyet tarihini de tartışmasız şekilde etkiledi. Hadi şimdi gidin ve en sevdiğiniz içeceği hazırlayıp gelin. Siz onu yudumlarken ben de size bu 6 içeceği ve tarihte oynadıkları rolleri izah edeyim. Sudan sonra en eski içecek olan birayı aslında biz icat etmedik. Sadece doğada olan birayı keşfettik. Kökleri 10 bin yıl öncesindeki son buzul çağına kadar giden bira ilk kez Mezopotamya'da ortaya çıktı. Neden? Çünkü vahşi tahıl tohumları elle seçilmeye yani terbiye edilmeye ve bu şekilde fazla miktarda üremelerinin sağlanmasına ilk burada başlandı. İnsanlar uzun süre suda bekleyen buğday ve arpaların çimlenerek maltlaştığını fark ettiler. Malt haline gelen bu tahıllar bulamaç ve yulaf yapılıp birkaç gün bekletildiğinde yani fermente olduğunda insana kendini iyi hissettiren gazlı bir içkiye dönüşüyordu. İlk içenler hafif sarhoşluğun ne demek olduğunu da ilk keşfedenler oldu tabii. Yorucu bir günün ardından rahatlatması ve hayatın zor koşullarını bir süreliğine de olsa unutturması bakımından bira o dönem belki de hayatın en vazgeçilmez şeylerinden biri haline geldi. Düzenli olarak tüketilmeye başlandı. Yıl boyunca ekmek yiyebilmek ve bira içebilmek isteyen insanlar neticede depolama teknikleri geliştirerek tahılların birkaç ay daha fazla dayanmasını sağladılar. Biraya olan düşkünlük öyle arttı ki tüm yıl yetecek kadar üretebilmek ve tüketebilmek adına daha fazla sayıda insan yerleşik hayata geçti ve tabii daha çok kişi tarım yapmaya başladı. Bira ortaya çıkana kadar hayat tarımdan ziyade avcılık ve toplayıcılıkla geçiyordu. Yani tarımsal hayata geçişin önemli nedenlerinden biri bira oldu. Daha sonraki dönemlerde bira dini ritüeller ve devlet seremonilerinde de kullanıldı. Misafirperverliğin ve karşılıklı güvenin bir göstergesi haline geldi. Size hasmani duygular besleyen birinin yanında fazla gevşemek ve rahatlamak istemezsiniz değil mi? İnsanlık tarihinin ilk büyük edebi eseri olarak bilinen Gılgamış Destanı'nda bira medeni insanın içkisi olarak betimleniyor. Yani medeniyetimizin kökeninde bira var. Hazır Belçika'dayım, size bu konuda dünyanın en iyi biralarına ev sahipliği yapan ülkenin burası olduğunu söylemeden geçemem. Arka arkaya pek çok kez dünyanın en iyi birası seçilmiş olan ve 1839'dan bu yana üretilen Westvleteren birası Belçika'nın batısında küçük bir manastırda keşişlerce üretiliyor. Arz o kadar düşük ki bu biranın tek bir şişesi piyasada 20 euroya alıcı bulabiliyor. Bu birayı birkaç euroya da içebilirsiniz zira keşişler meseleye bir ticaret olarak bakmıyorlar. Ancak bunun için bazen aylar öncesinden randevu alıp manastıra kadar birkaç saatlik yolu gitmeniz gerekiyor. Geçelim şaraba. Bugün şarap modern dünyada son derece ucuz şekilde erişebileceğiniz bir içki türü. Zengin, fakir herkesin içebildiği bir şey. Ne var ki durum hep böyle değildi. Antik dönemlerde şarap çok küçük miktarlarda üretilebiliyordu ve bir yerden bir yere götürülmesi yani nakil işlemi son derece zahmetli ve masraflıydı. Sadece zengin elitler tüketebiliyordu. Örneğin tarihin ilk imparatorluğu olan Asurlular şarabı bir prestij sembolü olarak gördüler. Asur kralı Asur-Nasirpal'in imparatorluğundaki elitleri ağırladığı büyük bir festival için uzak diyarlardan ciddi miktarlarda şarap getirerek gücünü gösterdiği anlatılır. Şarap antik Yunan'da da sosyal sınıf sisteminin vazgeçilmez bir parçası haline gelmişti. Yunanlıların başarısı şarabı biraz daha hesaplı şekilde üretebilmenin bir yolunu bulmuş olmalarıydı. Böylece sadece en zenginler değil, 1-2 alt sınıf daha bu içeceğe erişebildi. Bu durum o dönem halk festivallerinde, sempozyumlarda, tiyatro gibi gösterilerde, partilerde ve hatta şiir okunan entelektüel ortamlarda hızla yerini aldı. Bira yerleşik hayata geçmemizde çok önemli bir rol oynamıştı. Şarap neye yaradı dersiniz? Çok kuvvetle muhtemel felsefe yapmaya. Beden ve zihin gevşeyip rahatladığında bazı korkular ve çekingenlikler
azalır. Tıpkı sevdiğinize daha kolay açılmak gibi bu bahsettiğim entelektüel ortamlarda da toplumun tabu olarak gördüğü konuları dillendirmek ve iktidar gücünü ellerinde tutanların sorgulanmasını istemediği şeyleri başkalarının önünde sorgulamak konusunda şarabın yardımcı olduğunu düşünmek hiç zor değil. Ama bira da aynı etkiyi yapıyordu. Neden bira değil de şarap? Çünkü antik Yunan'da bira hiç sofistike olmayan ve başka diyarlardaki barbarlarla özdeşleştirilen bir içkiydi. Şarabın bir özelliği daha var. Sadece dünyevi felsefeler değil, pek çok dini felsefe içinde en uygun içecek olarak görülmüş olması. Farklı inançlardan pek çok grup Tanrı'ya yaklaşmak için şarabı bir araç olarak kullandı. Alkol tüketilmeyen inançlarda benzer türde bedensel ve zihinsel gevşemeye, düşünsel berraklığa, yani bir türde sarhoşluğa ulaşmak içinse çeşitli nefes teknikleri ve fiziki hareketler yapılıyor. Bu durum yüksek rakımlı yerlerde oluşan oksijen azlığı ile aynı etkiyi yapar. Oksijen azalır, yükselen karbondioksit seviyesi hızlı nefes alıp vermekle telafi edilir. Baş sallama ve benzeri ani vücut hareketleri hem iç kulağı uyarır hem de beyinde serebral korteks bölümündeki bilişsel işlemleri yavaşlatarak olağanüstü bilinç süreçlerine daha erişilebilir hale getirir. Yani aslında alkolle veya değil, Tanrı'ya yakın hissetmek için varılmak istenen şuur seviyesi son derece benzerdir. Tekrar dönelim şaraba. Yunanlılar Akdeniz boyunca şarap kültürlerini gururla yaydılar ve bu şekilde dünyadaki farklı kültürler üzerindeki etkileri de arttı. Şarapları depolamak için kullanılan fıçılar, şişeler ve bunların yapım teknikleri yeni tür el becerileri ve icatlar da ortaya çıkardı. Antik Yunan'ın yerini Roma İmparatorluğu alınca onlar da şaraba aynı ehemmiyeti vermeye devam ettiler. Yunan üzümlerini Roma'ya getirdiler ve böylece dünya şarap ticaretinin merkezi değişti. Zengin de köle de şarap içmeye başlayınca bu kez hangi tür şarabın içildiği önem kazandı. En iyi şaraplar tabii ki en varlıklı ve güçlü müşterilere ayrılıyordu. Örneğin ilk kez M.Ö. 3. yüzyılda İtalya'nın güneyindeki Campania bölgesinde siyah Aglianico üzümlerinden üretilen Falernian şarabı bugün dahi hala dünyanın en iyi şaraplarından biri olarak biliniyor. Üçüncü önemli tür spirit denilen sert alkollü içecekler. Bunlar genel olarak 7 kategoride değerlendiriliyor. Nedir onlar işte? Viski, cin, vodka, rom, likör, tekila ve brandy gibi. Bu tür içecekler distilasyon, yani damıtma yönteminin keşfiyle ortaya çıktı. Bu keşfe dair elimizdeki en erken bulgu M.Ö. 1200 yıllarındaki Mezopotamya tabletleri. İlk olarak Akadyalılar damıtım yaptı ya da ilk olarak onlar bu yöntemi kayda geçirdi. Yani çok daha eski de olabilir. Nedir damıtma? 2 veya daha fazla bileşen içeren bir karışımın ısıtılıp buhar ve sıvı fazlarını oluşturarak daha uçucu bileşenlerle zengin karışımların elde edilmesi. Bu yöntem Orta Doğu'dan sonra Uzak Doğu ve Avrupa'da da sık şekilde kullanılmaya ve geliştirilmeye başlanıyor. Başta çok meraklısı olmuyor. Ancak daha sonra bu içecek türleri Avrupa'da çok tutuluyor. Damıtılmış şarapların iyileştirici gücü olduğuna bile inanılıyor. Avrupa'da ilk olarak bir İtalyan ortaçağ simyacısı olan Michel Salernus deneyler yapıyor. O da 12. yüzyıl Arap dünyasından gelen metinlere bakıyor. Damıtma konusunda ortaya Salerno ekolü diye bir şey de çıkıyor ve daha gelişmiş teknikler, karışımlar için zemini bu oluşturuyor. Yapılan yeni tür içkiler çeşitli hastalıkları tedavi etmek için bile kullanılıyor. Bu içkiler yine Avrupa'nın kültürünü dünyaya yayma konusunda etkisini arttıran önemli bir araç haline geliyor daha sonra. Koloniciliğin önemli gerekçelerinden biri de o dönem şekere büyük talep olması. Bu içkileri yapmak için şeker gerekiyor. Örneğin rom. Avrupalı devletler birçok kolonide şeker plantasyonları kuruyorlar. Özellikle Karayipler ve Barbados gibi adalar 17. yüzyıl başında şeker üretimi için en önemli yerler haline geldi. Bir dönem Karayipler'de rom içkisi takas birimi olup para yerine geçti. İlerleyen yüzyıllarda rom Amerikan bağımsızlığında bile rol oynadı. Nasıl mı? İngiltere 1773'te rom yapımında kullanılan melas, yani şeker pekmezine vergi koyuyor. Amerika'daki koloniciler bu vergiye aldırış etmeyerek Fransa'dan pekmez kaçakçılığı yapmaya devam ediyorlar. Çünkü oradaki pekmez daha kaliteli. Pekmez ile başlayan gerginlik çay vergisiyle birleşince Amerikalılar Boston limanında temsil yoksa vergi de yok diyerek gelen çayları denize döküyorlar ve bu şekilde Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın fitili ateşleniyor.
Bu arada spiritlere ilişkin enteresan bulabileceğiniz bir bilgi de vereyim. Viski bir İskoç icadı değil. Çin'de şeffaf alkol anlamına gelen Baijiu, viski de dahil tüm damıtılmış içkilerin omurgasını oluşturan ilk likör çeşidi. Bu 10. yüzyılda Song Hanedanı döneminde ortaya çıktı ve İskoçya'dan önce de İrlanda'ya geldi. Orada da ilk kez İrlandalı keşişler tarafından damıtıldı. Öyle ki viski kelimesi bile İrlanda dilinde Whiskey Beatha yani hayat suyu ifadesinden geliyor. Latince'ye de Aqua Vitae olarak geçmiş. Elbette İskoçlar bunu çok daha geliştirerek bugün bildiğimiz haline getiriyorlar ama böyle pek bilinmeyen bir kökeni var. Gelelim sıradaki tarihi içeceğe. Kahve. Kahve ilk olarak Orta Çağlar'da Yemen'de ve Arap dünyasında ortaya çıkıyor. Daha sonra 16. yüzyılda Osmanlı'ya da yayılıyor. Osmanlı'nın Avrupa seferleri sonrası yurda dönerken arkalarında bıraktıkları kahve çuvalları ile Avrupalılara geçiyor. 17. yüzyıldan itibaren Avrupalı entelektüel çevrelerde çok tüketilmeye başlanıyor. Çünkü kafeinin zihni açık tutan ve çalışmaya, okumaya, konsantre olmaya devam etmenizi sağlayan bir etkisi var. Bundan önce Avrupalılar gün içerisinde bira veya şarap içiyorlar. Bunun nedeni sürekli sarhoş gezmek istemeleri değil. O dönem henüz kanalizasyon ve su arıtma gibi altyapı meseleleri çözülmediği için kalabalık yaşanan yerlerdeki sular içmek için en sağlıklı şey olarak görülmüyor ve alternatif içecekler daha güvenli bir seçim olarak tercih ediliyor. Öte yandan kahve alkollü bir içi kadar steril çünkü içindeki su kaynatılıyor. Kısa sürede açık bir zihinle konuşmak isteyen tüccarlar, hesap kitap tutan devlet memurları ve tabii ki uzun saatler çalışan bilim insanlarının en favori içeceği oluyor. Hele sabah saatlerinde verdiği zindelik fark edildikten sonra savaşa bile gitmeden önce askerlere mutlaka kahve verilmeye başlanıyor. Bir süre sonra tavernaların, barların yerini kahve evleri alıyor. İlk meşhur İngiliz kafeleri 17. yüzyıl ortalarında görülmeye başlanıyor. Tabii bu kafelere artık ayık ve aydın insanlar gelmeye başlayınca ortam da ona göre değişiyor. Daha aydınlık, daha ferah iç mekanlar, daha özenli ve estetik mobilyalar ve oturma yerleri kullanılıyor. Talep artınca daha oymalı kalkmalı işçilikli mobilyalar yapan ustalar ortaya çıkıyor. O ustalar yeni alet edevatlar geliştiriyor. Daha önce sadece saraylarda görülen kalitede eşyalar şehrin kafelerinde yer almaya başlıyor. Oraya gidenler kendilerini daha üst sınıf hissetmeye başlıyorlar. Benzer mobilya ve süs eşyalarını kendi evlerinde de görmek istiyorlar. Bu işin zanaatkarları artıyor ve bugün Avrupa'ya gittiğinizde gördüğünüz o estetik ortamlar, evler kıta kültüründe yer ediyor. Bunların da ötesinde kafeler siyasi tartışmaların en önemli yerleri haline geldi. Mesela İngiltere'de 1650'li yıllarda yaşanan iç savaş sonrası asker ve siyaset adamı olan Oliver Cromwell ülkeyi cumhuriyet yapmıştı. 1658'e kadar da İngiltere'yi o idare etti. Ancak onun kurduğu cumhuriyet rejiminin kaldırılıp Kral II. Charles'a tahtının geri verilip verilmemesi gerektiği toplumun önde gelenleri tarafından bu kahve evlerinde toplanıp tartışıldı. Bu tartışmalar sırasında oluşan birliktelikler ve müttefiklikler neticesinde monarşi yeniden tesis edildi. Yani evet, monarşi olmak 17. yüzyıldan bu yana İngilizlerin bir seçimi. Buna rağmen 2. Charles tahta yeniden geçtikten sonra bu kafeleri kapatmaya kalktı. Çünkü halka fazla irade ve güç kattığını düşündü. Beni tahta getirebiliyorlarsa buradan indirebilirler de dedi. Ama bu düşündüğünü tabii yapamadı. Paris ve Amsterdam'a da bu kafe kültürü yayıldı ve toplumun en son haberleri, dedikoduları öğrendiği yerler oldu. Peki sadece haberler, dedikodular mı yayıldı burada? Hayır. Yeni felsefeler ve siyasi görüşler de yayıldı. Siyasi devrimlerin kurgulandığı karargahlar haline aldı kafeler. Fransız devrimi de aynı şekilde bu ortamlarda tasarlandı. Dünyayı değiştiren 5. içecek çay. Çin kültürünün köklü bir temel içeceği olan çayın Avrupa'da ve dünyada yayılması, İngilizlerce sevilmesi ve adapte edilmesiyle oldu. Evet, İngiliz çayı oldukça bilinen bir gelenek ama Avrupa ile çayı ilk tanıştıran sanıldığının aksine İngilizler değil. Çay Avrupa'ya 17. yüzyılda Çin ticari gemileriyle geldi ama ilk getirenler Hollandalılar oldu. Neden? Çin uzun süre Avrupa ile ticarete hevesli olmadı. Çünkü Avrupalılar baharat ve pek çok başka şey konusunda
Çinli tüccarların ürünlerine ilgi duyuyordu. Ama Çin Avrupa ürünlerine ihtiyaç hissetmiyordu. Bu durum 16. yüzyıl ortalarında değişti çünkü Çin daha fazla gümüş ve altın arayışındaydı. Bu arayış onları Portekizlilerle ticarete itti çünkü Portekizliler yeni dünya keşiflerinden çok fazla altınla dönmüşlerdi. Onlara ipek ve porselen satıp altın ve gümüş aldılar. Yükselen ipek ve porselen talebini gören Hollandalılar da bu ticarete girdiler ve çay ile tanıştılar. O dönem son derece lüks kabul edilen bu içecek kahveden çok daha pahalıydı ve ilaç niyetine kullanılıyordu. Başka pek çok yer gibi tabii ki İngilizlere de sattılar. 17. yüzyıl başlarında İngiliz soylular çaydan vazgeçemez hale geldi. Toplum soyluların yarın yokmuşçasına çay içtiğini görünce bu içecek tüm Britanya'da popüler oldu, moda oldu. Soylular Çinlilerin nasıl çay içtiğini de hiç görmedikleri için kendi ritüellerini ve tekniklerini uydurarak çay saatini adeta bir medeniyet ve kültür şovuna dönüştürdüler. Özel şekillerde ve işlemelerde porselen fincanlar, tabaklar yapıldı. İnceliği, zerafeti gösteren özel tutuş ve içiş yöntemleri oluştu. Bunu içmeyen veya doğru şekilde içmesini bilmeyenler resmen görgüsüz sayılmaya başlandı. 17. yüzyıl başında İngiltere her yıl 6 ton çay ithal ediyordu. 17. yüzyıl sonuna gelindiğinde İngiltere yılda 11.000 ton çay ithal eder hale geldi. Bu resmi rakam. Bir de kaçakçıların getirdiği çaylar var ki onunla birlikte miktarın bunun 2 katı olduğu düşünülüyor. Nasıl bir müptelalıktan bahsettiğimi anladınız sanırım. Sofistike görünmek isteyen herkes çay evlerine koştu. Kahve evlerindeki iç tasarımlar tea house ve tea garden denen çay evleri ve çay bahçelerinde daha da sofistike ve gösterişli hale geldi. Eskiden büyükanne ve babalarınızın evlerinde duvarlara süs olarak porselen tabaklar asıldığı ve bunu hiç yadırgamadığınız yılları hatırlıyor musunuz? Ha işte o İngiliz çay evlerinin bir etkisi. Bir de çay kahveye oranla kadınlar arasında daha popüler oldu. Neden? Çünkü kadınlar uzun bir süre siyaset, ticaret ve ağır meseleler konuşulan erkek egemen kahve evlerine giremedi. Birçok kahvehane baya kadınları almadı içeri. Oysa günlük alışverişlerini yaptıkları yerlerde çay satılıyordu ve rahatça alıp içiyorlardı. Çay endüstriyel büyümeyi bile sağladı. Örneğin Wedgwood Company adlı İngiliz şirket büyük miktarlarda çay üretimi konusunda yeni teknikler geliştirdi. Aynı dönemde İngiliz emperyalizminin en önemli araçlarından biri haline gelen East India Company adlı şirket çay sayesinde o dönem dünyanın en güçlü şirketi haline aldı. Bu şirket İngiltere'nin çay talebini karşılamakla görevlendirilmişti ve şirketin gelirleri bir ara İngiliz hükümetinin gelirlerini geçti. Bu durum şirkete ülkenin vergi politikalarını değiştirmeye zorlayacak kadar ciddi siyasi güç sağladı. Bilin bakalım şirketin baskı yaparak değiştirdiği vergi politikalarından biri hangisiydi? Evet, Amerikan devrimini başlatan 1773 tarihli çay vergisi. East India Company Amerika kolonisine ihraç ettiği çaylar için vergi ödemek istemedi. Ve verginin yerel Amerikan tüccarlarından ithalat vergisi olarak alınmasını sağladı. Bu durum Amerikalı tüketiciler için çayı çok pahalı hale getirdi. Amerikalı dediklerimiz kim o dönem? Yeni dünyaya gidip yerleşmiş olan Avrupalı çay tiryakileri. Hikayenin devamını zaten biliyorsunuz. Ve tabii ki kola, yani gazozlar. Şekerli gazoz denen içecek türü ilk olarak ABD'de ortaya çıktı ve Coca-Cola firması çok kısa sürede içecek alanında pazar lideri haline geldi. Peki nasıl oldu bu iş? Bir bilim insanı ve rahip olan İngiliz Joseph Priestley ve İsveçli kimyager Thorben Bergman 1772'de sodyum karbonatlı gazlı içeceği icat eden ve geliştiren kişiler oldular. Suyun içine gaz ekleme işlemini başarmış olan Priestley de doğru tahmin ettiniz, bunu esas olarak medikal amaçlar için yapmıştı. Pizzanın yanında iyi gitsin diye değil. Yine de oluşturdukları teknikler büyük miktarlarda üretimi mümkün kılmıyordu. Gerekli teknolojiyi 1783 yılında Alman bir kuyumcu olan Jakob Schwepp sağladı ve tüm çalışmasını hemen İngiltere'ye getirerek burada patentlerini aldı. Schweppes olarak bildiğiniz gazoz markası da evet onun isminden geliyor. Peki bugün kime mi ait bu Schweppes markası? Elbette başka pek çok marka ile birlikte Coca-Cola'ya. Doğal maden suyunun yapay olarak büyük miktarlarda üretilmesi sonucu bu tip içeceği doğal kaynağından alıp getirmenin maliyetleri de ortadan kalkmış oldu. İçine çeşitli tatlandırıcılar da eklenince ortaya ferahlatıcı, rahatlatıcı ve hazmettirici bir içecek çıktı. Ancak gerçek popülaritesi
1805 yılında Yale Üniversitesi'nden Benjamin Silliman isimli bir kimya profesörünün doğru şişeleme tekniğini bulmasıyla oluştu. Çünkü gayet iyi bildiğiniz gibi doğru şişelenmedikleri takdirde gazozların kısa sürede gazı kaçıyor. Daha öncesinde birayı şişeleme teknikleri vardı ama o teknik yapay mineral su için yeterli olmadı. 1809'da İngiliz Joseph Hawkins, Schwepp'in tekniğini geliştirerek Amerika'da ilk gazoz patentini aldı. Ancak günümüzde bildiğimiz içecek olan kolanın ortaya çıkmasına Amerikan Sivil Savaşı neden oldu. Güney için savaşan atlı süvari subayı John Stith Pemberton göğsüne bir kılıç darbesi alarak ağır yaralandı. Yaraları iyileşti ancak o da pek çok savaş gazisi gibi morfin bağımlısı oldu. O bu durumu değiştirebilecek donanıma sahipti çünkü bir kimyagerdi ve yeni tür bir ağrı kesici bulmak için koka yaprakları ve kola cevizleriyle çeşitli kombinasyonlarda deneyler yapmaya başladı. Ortaya önce şaraplı yani alkollü bir versiyonu çıktı ancak hem içindeki kokain hem de alkol yasalar gereği başına dert oldu. O da ağrı kesici özelliği olmayan ama lezzetli alkolsüz bir versiyonunu yapıp satmaya başladı. İşte Coca-Cola 1886'da bu şekilde ortaya çıktı. Coca-Cola ilk olarak tonik olarak tanıtıldı ve öyle piyasaya sürüldü. Ama kısa sürede her yiyecek ile birlikte tüketilmeye başlandı. Sadece 8 yıl sonra yıllık tüketim miktarı 300 bin litreyi bulmuştu. Peki nasıl oldu da bir dünya markası haline geldi? İkinci Dünya Savaşı öncesine kadar Coca-Cola şirketi Amerikan devleti gibiydi. Yani dünyanın geri kalanına yayılmakla, buralarda varlık göstermekle pek ilgili değildi. Ancak Pearl Harbor'ın bombalanmasından itibaren Amerikan askerleri dünyanın pek çok noktasına gönderilmeye başlandı. O askerler yanlarında Coca-Cola'larını da götürdüler. Bu içecek adeta Amerikan milliyetçiliğinin bir parçası haline geldi. Firma bu fırsatı kaçırmadı elbette. Bir kampanya yaptı. Ve denildi ki dünyanın neresinde olursa olsun üniforma giyen her Amerikalı için bir şişe Coca-Cola sadece 5 centtir. Askerlerin bulunduğu bölgelerdeki talebi karşılamak için ilk yurt dışı fabrikaları açıldı. Savaş sonrası ise bu fabrikaların işletmeleri oradaki yerel halka devredildi. Böylece Coca-Cola bir dünya markası haline geldi. Tabii ki aynı sebeplerden ötürü Coca-Cola Amerikan devleti ve politikaları ile özdeşleştirildi. Bu nedenle önce komünistler Soğuk Savaş sırasında, daha sonra İslam dünyasında Coca-Cola nefret edilen ve boykot edilen daima ilk şey oldu. Kapitalizmin, emperyalizmin ve hatta Hristiyanlığın, Yahudiliğin sembolü gibi görüldü. Fransa'daki komünistler zehirli olduğunu ileri sürerek yasaklatmaya bile çalıştılar. Georgi Zhukov isimli bir Sovyet generali Coca-Cola'yı o kadar seviyordu ki Amerikan yandaşlığıyla suçlanmamak için Coca-Cola'yı renksiz yapmanın mümkün olup olmadığını araştırdı. Sorun olursa vodka deyip geçmek için. Coca-Cola çok daha büyük bir pazar olan Arap dünyası ile arasını bozmamak için uzun yıllar İsrail pazarına girmedi. 1960'larda Amerika'daki İsrail taraftarları ülkedeki tüm Yahudileri ve herkesi Coca-Cola'yı boykot etmeye çağırdı. O protestodan sonra firma Tel Aviv'de fabrika açmayı kabul etti. Bu adım karşısında tabii ki Arap dünyası da Coca-Cola'yı boykot etti ve bu boykot 1980'lere kadar sürdü. Bugün tüm dünya nüfusunun vücuduna aldığı sıvı miktarının %3'ü Coca-Cola firmasından sağlanıyor. Bu videomda şampanya gibi aslında türev olan içeceklere veya süt gibi içecekten ziyade gıda olarak görülen şeylere değinmedim ancak elbette bunlar ve benzeri içtiğimiz başka pek çok şeyin insanlık tarihinde ve kültüründe önemli yerleri var. Ancak şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda yine görüşelim. Ciao.